Şimdi lafı uzatmadan söyleyeyim, The Boys televizyon tarihinin gördüğü en yaratıcı ve bir o kadar da vahşi ölüm sahneleriyle dolu bir diziydi. Bu ablamızın olayını hatırlayın mesela, yani rahmetli acılar içinde gitmişti. Ama bu sadece buzdağının görünen yüzü. Asıl mesele şu ki, bu dizideki ölümlerin hepsi kanlı değil. Bazıları işin biraz daha duygusal tarafına odaklandı. İşte bu yüzden dizinin en büyük 10 ölümünü birlikte sıralayacağız. İçeceklerinizi aldıysanız hadi başlayalım. 10 numaradan başlıyorum. Stormfront. Stormfront ablamız Liberty adıyla da bilinir. Ablamız Frederick Voughton hem eşi hem de V bileşiğinin Nazilerle olan yaşayan bağlantısıydı. Dizinin en nefret edilesi karakterlerinden biriydi kendisi. Ama ölümü öyle kahramanca falan değildi. Tam tersi Stormfront 2. sezonun sonunda her şeyini kaybederek öldü. Homelander bile onun istediği kadar ileri gidemedi çünkü kadının planları Hitler tarzı bir kafadaydı. Zaten en sonunda çaresizlikten kendi dilini kopararak intihar etti. Ama asıl acımasızlık bu kadar nefret dolu birinin en sonunda kimseye faydası olmayan, sadece bakıma muhtaç biri halinde ölmesiydi. Vahşi bir ölümden ziyade ablamızın ölümü işin biraz daha dram yönüyle ilgiliydi. O yüzden 10. sırada ama kesinlikle unutulmaz bir ölümdü ve belki de ablamız ölmemiş bile olabilir. 9. sırada Görünmez abimiz var. Dizide tanıdığımız ilk gerçek karaktersiz süperlerden birisi bu abimizdi. Adam görünmez olabiliyor, bu da genelde Starlight tuvaletteyken gizlice yaklaşmak için kullandığı bir özelliğiydi. Yani kendisi tacizci bir ölümü ise doğruya doğru değişikti. Bizimkilerin öldürdüğü ilk süper olduğu için ekibimiz bu karakterin kıçına C4 koyarak öldürmek zorunda kaldı. Çünkü derisi kurşun geçirmez, karbon fiber gibi sağlamdı. Ama meğersem iç organları öyle değilmiş. Butcher ve Hughie yakalandıktan sonra Frenchie devreye giriyor ve diyor ki dışarıdan patlatamazsan içeriden patlatacaksın. Ve Hughie abimiz son anda basıyor. Düşünün şimdi bir adama kıçından patlayıcı sokup sonra düğmeye basmak, yani tam The Boys'luk bir olay. Tabi bu olay Hughie için de Robin'in ölümünden sonra ilk büyük hesaplaşmaydı. Ama karaktersizin bu ölümüyle birlikte arkasında bir çocuk bıraktığını da sonradan öğreniyoruz. Çocukcağızsa sonrasında babasının mirası yüzünden Voughton çarpık dünyasına sürükleniyor. Yani evet, adam kötüydü ama ölümünün ardından bir yetim kaldı. Ama vicdanımız sızladı mı? Hayır. Çünkü bu ölümü hak eden birisiydi. 8. sırada Madeline ablamız var. Madeline 1. sezonun en soğukkanlı karakterlerinden birisiydi. Homelander'la tuhaf, cinsel bir ilişkisi vardı. Onu yönlendiriyordu, manipüle falan ediyordu. Ama iş Ryan'a gelince Madeline bu çocuğu yıllarca Homelander'dan sakladı, şimdi hakkını yemeyelim. Sonunda Homelander öğrendi ve ablamızın amel defterini kapattı. 7. sıradaysa Black Noir var. Black Noir, Homelander'ın güvendiği, sırlarını paylaştığı tek kişiydi. Hatta onun için bir baba figürüydü de diyebiliriz. Ama işler değişti çünkü Soldier Boy geri döndü. Black Noir sonrasında Homelander'a Soldier Boy'u öldürmelisin gibi bir şey demişti. Ve Homelander ise Soldier Boy'un gerçek babası olduğu gerçeğini çoktan öğrendiği için Black Noir'ın bu sırrı yıllar boyunca saklamasına aşırı sinirlendi ve abimizin amel defterini oracıkta kapattı. Ama asıl olay Homelander'ın Black Noir'ın ölmesinden sonra tamamen kontrolünü kaybetmesiydi. Çünkü Black Noir onu dizginleyebilecek son kişiydi. O gittikten sonra Homelander Superman gücünde ama bir bitki zekasındaki bir manyağa dönüştü. Yani Black Noir'ın ölümü sadece kendisi için değil, tüm The Boys evrenini ilgilendiren bir şeye dönüştü. 6. sıraya ise Becca ablamızı koyuyorum. Zavallı Becca, Homelander ona tecavüz edip hamile bıraktıktan sonra Ryan'ı doğurdu ve onu iyi bir çocuk olarak yetiştirmeye çalıştı. Yıllarca sakladı ablamız bu çocuğu. 2. sezonun finalinde Stormfront Becca'yı neredeyse öldürüyordu. O sırada Ryan annesini korumak için lazer gözlerini kullandı ancak patlama yanlışlıkla Becca'ya da isabet etti ve Becca son söz olarak Ryan'ı koru diyerek öldü. Yıllarca koruduğu çocuk ablamızı öldüren şey oldu. Tabii ki de isteyerek değil, kötü niyetle de değil, sadece bir kazaydı. İşte bu yüzden Becca'nın ölümü dizideki en duygusal anlardan birisiydi. Hayatta kaldığı onca şeyden sonra huzuru hak ediyordu. Ryan'ın hayatta kalması ve sonunda Homelander'ın yanında olmaması ise ablamızın tek tesellisi. 5. sırada ise French abimiz var. French abimiz kim bilir kaç kişinin kalbini kırdı. Abimizin ölümü 5. sezonun 7. bölümünde oldu. Butcher ve Frenchie Fort Harmony'de bir uranyum hücresi buluyorlar.
Aynı Soldier Boy'un güçlerini kaybetmesini sağlayan türden. Bunu yeniden yaratmaya karar veriyorlar. Homelander mekana bir baskın yapıyor, sonrasında ise Kimiko ve Sage bir çinko havalandırmaya saklanıyor. Çünkü Homelander çinkonun arkasını göremiyor. Frenchie ise uranyum hücresine kaçıyor. Homelander'ın dikkatini dağıtmak içinse kapıya böyle ufak ufak vuruyor. Sonrasında ise Homelander abimiz içeri giriyor ve Frenchie abimiz ise düğmeyi çeviriyor. Hücre aşırı uranyum salmaya başlıyor. İkisinin de yüzü su topluyor, derileri kalkıyor. Homelander Frenchie'nin vücudunda bir delik açtıktan sonra ise uçup gidiyor. 4. sırada ise A-Train var. A-Train'in hikayesi dizinin en iyi kefaret hikayelerinden birisi. İlk bölümde kızcağızın içinden geçmişti, zaten ne halt olduysa o olaydan sonra oldu. Ama 5. sezonda çok farklı birisi. The Boys'a yardım etmek için geri dönüyor, toplama kampından kaçarken Homelander abimizin peşine düşüyor. Kovalamaca sırasında bir kadın arabasından çıkıveriyor. Eski A-Train olsa doğrudan içinden geçerdi, kötü gün der geçerdi. Ama abimiz sırf onu öldürmemek için manevra yapıp dengesini kaybediyor ve sonra da ormana düşüyor. Homelander ise abimizi ormanda köşeye sıkıştırıyor. Ölmeden önce son sözleri ise Homelander'a sen boş ve acınası bir şeysin oluyor. Sonra Homelander abimizin boynunu kırdı. A-Train hayatının en büyük hatasını tekrarlamayı reddettiği için öldü. Onu asıl kahraman yapan da zaten buydu. Ve en tuhafı Homelander daha sonra tabutuna konuşup onu sevdiğini ve diğerleri gibi olmadığını falan söylüyor. A-Train'in ölümü hem kendisi için hem de Homelander için bir kırılma noktası. 3. sırada ise Victoria Newman var. Newman'ın ölümü hem acımasız hem de çok sönüktü. Hatırlayın, Newman aslında tamamen kötü birisi değildi. Retriever'da büyümüş, ailesini yanlışlıkla öldürmüş bir süperdi. Stan Edgar onu evlat edindi, eğitti, Vought için bir ajan haline getirdi. Ama sonunda sadece kızını Homelander'dan korumaya çalışan bir anneydi yani bu ablamız. Kızı Zoe'yi düşünüyordu. Bu yüzden Huey'den yardım istedi. Ama Butcher en sonunda dokunaçlarını çıkardı ve ablamızı öldürdü. Butcher kızının önünde kadını ikiye bölerek aslında Homelander kadar karanlık bir karakter olduğunun ilk sinyalini burada verdi. Ama bizimkiler kullanamadılar. Ve işin kötüsü Zoe sonunda Retriever'a gönderildi. Yani Newman fiziksel olarak parçalandı ama asıl olay kızını koruma savaşını kaybetmesiydi. Bu yüzden bu ölüm hem kanlı hem de yürek burkucuydu. Butcher'ın ölümü dizinin en dramatik anlarından biriydi. Çünkü Butcher aslında Becca gittiğinden beri zaten ölüydü. 5. sezonda Homelander'ı yendikten sonra bile huzur bulamadı abimiz. Çünkü Ryan bile abimizi terk etti, tabi bir de terörde ölünce Butcher yapayalnız kaldı. Sonrasında ise Huey'yi imkansız bir seçime zorladı. Huey'ye Vought Kulesi'ne süper virüsünü salacağını söyledi. Aslında beklemeye gerek yok, virüs aşırı bulaşıcı ama Butcher Huey'nin kendisini vurmasını istiyordu burada. Sonunda parmağını tetikten çekiyor gibi yaptı ama nafile. Çizgi romanda da Butcher Huey'nin elinde ölüyor. Ama burada daha farklı. Butcher'ın ölümü daha çok duygusal bir intihar gibiydi. Çünkü artık yaşamak için hiçbir nedeni kalmamıştı. Ve 1 numara. Tahmin ettiğiniz gibi Homelander. Homelander'ın ölümü dizinin başından beri olması gereken bir şeydi. Ama kimse bu kadar Homelander'ın güçsüz bir şekilde gösterilip virüsünde bir halta yaramadan öldürüleceğini beklemiyordu şimdi. Her şey Kimiko'nun onun güçlerini elinden almasıyla başlıyor ve Homelander birdenbire çocuksu bir hale dönüşüyor. Sonrasında ise Butcher levyeyi kaptığı gibi Homelander'ın kafasını patlatıyor. Ama işin asıl acımasız kısmı Butcher'ın suratındaki o tatmin gülümsemesi. Ama bu mutluluk çok kısa sürüyor çünkü Butcher hemen gözünü süper soykırımına dikiyor. Bu arada Ryan her şeyden sağ kurtuluyor ve güçlerini kaybediyor. Ve Homelander ölüyor ama kimse mutlu değil. Evet, bu ölümlerin her biri The Boys evreninde derin izler bıraktı. Kimisi mide bulandırdı, kimisi ağlattı, kimisi ise gerçekten bizleri öfkelendirdi. Ama hepsi de şu gerçeği hatırlattı. Bu diziden kimse mutlu sonla ayrılamaz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.